Merhaba hanımlar, Peri Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Uzun süredir takipçilerimin istediği yandan düğmeli yeleğimi çalıştım. Kız bebeklere göre çalıştım yeleğimi. İsmini de Nisan yelek olarak belirledim. Modelimi de ayrıca tarif çekip Nisan modeli olarak yayınlayacağım. Kolay bulmanız için. Yeleğimin büyüklüğü 9 ay 1 yaşa uygun bir yelek oldu. 2 yumak ip kullandım. İpim Kartopu marka. 100 gram 250 metre. Anti peeling bir ip. Renk No. Benimle birlikte aynı renkle örmek isteyenler için K782. 2 yumaktan kalan ipim bu kadar. İkinci yumağımı bu kısımda bağladım. Çok az bir ip kullandım. İkinci yumaktan 5 tane düğme kullandım. 9 ay 1 yaşa uygun bir yelek. Video bitiminde ölçülerini verdim. Şimdi de vermek istiyorum. Beden genişliği 24 santim. Kol altından uzunluğu 21 santim. Modelimi, örgümü tarif ederken tüm parçalarının santim olarak ölçüsünü vermeye çalıştım. Ayrıca yaka kısmından kol uzunluğu da 14 santim. 3 numara misinalı şişle çalıştım ben yeleğimi. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5'la da çalışabilir. Popcornları yapmak için de bir tığ lazım. Tığım 2 numara 1,75 milim. 5 tane de düğme lazım bize. Ayrıca yeleğim beğenilir, yorum ve beğeni izlenme alırsa büyük bedenlerini de yaka kısmındaki haroşa sırasını, bantlarını başlayıp ayrımlarını ve model kurma ile birlikte büyük bedenlerini ayrıca bir videoda tarif etmeyi düşünüyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınıza talibim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim ziline basmanızı rica edeceğim. Hep birlikte başlayalım yeleğimize. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 2 yumak Kartopu marka ipimiz var. Kartopu Baby One 100 gram 250 metre. Anti peeling bir ip. Benimle birlikte örmek isterseniz aynı renkle renk No K782. 2 yumağın tamamını kullanmayacağız ama bir yumakta 250 metreden pek bebek yeleği çıkmıyor benim örgülerimde. 83 ilmek atarak başlayacağız. 3 numara misinalı şiş kullanacağız. Misinalı şiş kullanamayan arkadaşlar düz şişle de örebilir. Bir de tığ lazım bize. Tığımda 2 numara 1,75 milim. Tığ model kısmında popcornlarımızı yapmak için gerekecek. Şişime 83 ilmek atacağım. 83 ilmeği tamamlayıp tarife devam edeceğim. Birinci ilmeğimi atıyorum. Normal ilmek atma, herhangi teknik bir iş uygulamayacağım. İlmeklerimi tamamlayıp tarife devam ediyorum. 83 ilmeğimi attım şişime. Haroşa örmeye başlıyorum. 3 çizgi haroşa olunca ilk ilik yeri için tarife devam edeceğim. Yaka bandımızda düz yüzde 1 2 3 çizgimiz var. Ters yüzdeyiz. İpimiz sağ yönde. İlk ilik yerimizi açacağız. Sol yönde 2 4 6 8 ilmeğim var şişimde. 2 4 ilmek ilik yerinden önce bırakacağım. 1 2 ilmeği ilik yeri açacağım. 2 ilmeği örüyorum.
6 ilmek kaldı. 2 tanesini birlikte şişime alıyorum. İkisini birlikte haraşo örüyorum. Kalan ilmeklerimi normal örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum ilik yeri için. Çeviriyorum örgüyü. İpimi öne atıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1 2 3 ilmek daha örüyorum. Şişimde 4 ilmek var. Bir önceki sırada ikisini birlikte örüp örgümü bir ilmek azaltmıştım. Doluyorum azalttığım ilmeğin yerine ve devam edip diğer ilmeklerimi haraşo örüyorum. İlik yerimi açmış oldum arkadaşlar. Yaka için haraşo sıralarımı tamamlayıp tarife devam edeceğim. Yaka bandımızı tamamladık arkadaşlar. İlmeklerimi hesaplayıp ayraçlarımı taktım. Şimdi önce anlatacağım yazılı şekilde, daha sonra ayrımlarımızı yapacağız. Yandan düğmeli bir yelek olduğu için ilmeklerimi bu şekilde ayarladım. 8 ilmek ön için bir bant ayırdım. Devamında 15 ilmek düz öreceğiz. Bir ilmek ters örüp artma yerine ekleyeceğiz. Devamında kol ilmeğimiz 13 ilmek. Yine bir ilmek artma yeri için ters ilmek öreceğiz. Arkası 23 ilmek. Tekrar bir ilmek artma yeri için ilmek ayarlayacağız ve 13 ilmek ikinci kolumuz. İkinci koldan sonra tekrar ön için 8 ilmek bandımız var. Bu şekilde önlerin ilmeği 31 ilmek olacak. 8 daha 16, 15 daha 31 ilmeğimiz var. İlk etapta 23 ilmeği ayrımlarda öreceğiz. Devamında bu 8 ilmeği öreceğiz. Kollar 13 ilmek, arkası 23 ilmek. Ayrıca bu şekilde ilmekleri sayıp sizin takmanıza yardımcı olacağım. 2, 4, 6, 8 ilmek sayıyoruz. İlik açtığımız kısımda bir tane ayraç takıyoruz. Devamında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz var. Bir tane ayraç taktım. Bir ilmek artma yeri için ayırdım. Devamında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimiz kol ilmeği var. Bir ilmek artma yeri. Yeleğimizin arkası için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek ayırdım. Devamında ayraç takıp bir ilmek de artma yeri için ayırıp tekrar ayraç taktım. İkinci kol için 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmeğim var ve bir ayraç daha taktım. Bu kısımda yine artmamız olacak. Son bandımız 2, 4, 6, 8 ilmek. Bu sırada ayrımlarımızı yapıp artmalarımızı ekleyeceğiz. Bir sıra örgü iki sıra örgü ördükten sonra düz yüzde düz, ters yüzde ters örgümüzü tamamlayınca ön kısma model uygulayacağız. Bandımızı örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında ilmeklerimi ters örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Şişlerimin gıcırdamasına yine bir çare düşünüp devam edeceğim. 2, 4, 6, 8 ilmeğimizi ördük. Bant için ayracımı alıyorum. Ön kısım için bir tane artma ekledim. Gizli artma dolayıp atıyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15 düz ilmek ördüm. Tekrar bir tane artma ekliyorum ön kısım için. Ayracımı alıyorum. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Ayracımı alıyorum. Kol ilmeklerindeyim. Kol için bir tane artma ekliyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek düz ördüm. Kol ilmeklerimiz. Bir tane daha artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. Ayırdığım bir ilmeği ters örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Yeleğin arka kısımdaki ilmeklerdeyiz. Bir tane artma da arka kısım için ekliyoruz. Devamında ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 ilmek. Arka kısımdaki 23 ilmeği ördük. Bir tane daha artma ekliyoruz. Arka kısım için ayracı alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Tekrar yeşil ayracımızı alıp kol için artma ekliyoruz ve ilmeklerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ikinci kol ilmeklerini ördük. Kol için artma ekledik. Ayracımı aldım ve şişimde 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. 8 ilmeğimi bant için haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğimi, kenar ilmeğimi taktım şişime. Çeviriyorum örgüyü. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmekten sonra ayracımı aldım. Artma eklediğim ilmekleri yine gizli olacak şekilde çevirip örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Kol ilmeklerini tamamlayınca kol için ikinci artmamı yine bu şekilde ters ördüm. Ayracımı aldım. Bir ilmeğimi diğer yönde ters örmüştüm. Ters yüzde düz örüyorum. Bu birer ilmeklerimizi düz yüzde ters, ters yüzde düz öreceğiz arkadaşlar. Diğer ilmeklerimi de ters öreceğim. Ayraçlarımın ortasındaki bu ilmeklerimi düz öreceğim. Sıramı tamamlayıp düz yüzde tarife devam ediyorum. Ters yüzden sıramı tamamladım arkadaşlar. 2 sıra örgümüz oldu. 1, 2, 3, 4 çizgi haroşadan sonra artmalarımızda bir tane bu kısımda var. 2 artma ön ve kolun birleşiminde, devamında yine 2 artma kol ve arkanın birleşiminde, arka ve kolun birleşim yerinde 2 artma ve en sonda bandımızdan önce bir artmamız var.
Toplamda robamızda her düz sırada 8 ilmek artmamız olacak. Modeli uygulayacağız şimdi ön kısma. Sadece ön kısma uygulayacağız. Modelimizde popcorn'lu böyle şirin bir model, örmesi kolay, çok sıralardan oluşmayan bir model. Sıralarını tarif edeceğim hırkada. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 8 ilmek bandımız var. Haroşa örüyoruz. İki, 4, 6, 8 ilmeği ördüm. Ayracımı alıyorum. Ön için bir tane gizli artma ekliyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. Modelimizi ilmeklerimizi hesaplayarak bu şekilde orta kısma yerleştireceğiz. Diğer yönde 2, 4, 6 ilmeğim, 2, 4, 6 ilmek düz sayıyorum ve 6'şar ilmeğimin ortasında 5 ilmek var. Bu 5 ilmeğe biz model kuracağız. İlmeklerimi şişime alıyorum. Modelin ilk sırası için yönlerini düzeltiyorum. İlmeğimi sağ kes yönünde örüyorum. Devamında bir tane doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp sola kes yönünde örüyorum. Modelimin ilk sırası bu şekilde. Devamında yine başladığım gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. Bir tane artma ekliyorum. Gizli artma. Ayracımı alıp ters ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeğim düz, yüzde düz. Bu ilmeğim düz, yüzde ters. Diğer yüzde düz. Diğer ayracı alıyorum. Bir tane daha artma ekliyorum. Ve kol ilmeklerini düz örüyorum. Artmalarımı ekleyerek sıramı tamamlıyorum. Bu kısımdaki artmalarımı ters yüzden de model kısmında tarif edeceğim. Ters yüzde ön kısımdayım. Model ilmeklerine yaklaştım. Son 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ajur doladığım ilmeği delik olacak şekilde açık örüyorum. Diğer ilmeğimi de aynı şekilde ördüm. Sıramı tamamlıyorum ters yüzden. Eklediğim artmayı bu şekilde örüyorum ve bant ilmeklerine devam ediyorum. Çevirdim örgümü. Düz yüzdeyim. Modelimin ikinci sırasını tarif edeceğim. Bant ilmeklerimizi örüyoruz. Bu kısımda birazcık sıkılaştırıyorum ilmeklerimi. İki, 4, 6, 8 ilmeğimi ördüm. Bant ilmeğimi, ayracımı aldım. Bir tane artma daha ekliyorum. Ön kısım için devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düz ördükten sonra modelimizin düz yüzde sırası için 2 ilmeğimi yine şişimden çıkardım. Bu şekilde düzelttim. Sağ kes yönünde örüyorum 2 ilmeği. Düzelttiğim ilmeği bir tane doluyorum.
devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha düz örüyorum. Doluyorum bir tane. Doladıktan sonra 2 ilmeği şişime alıyorum ve sola kes yönünde ikisini birlikte örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra yine bir tane artma ekliyorum. Ayracımı alıp artma yerindeki ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ayracı alıp kol için artma ekliyorum. Artmalarımı ekleyip düz yüzden ve ters yüzden sıramı öreceğim. Bu doladığımız ajurları yine bu şekilde delik olacak şekilde öreceğiz. Model ilmeklerinde sırayı tamamlayıp düz yüzde tekrar tarife devam edeceğim. Sıralarımı tamamladım. Modelimizde 4 sıra ördük. 5. sıra düz yüzdeyiz. Bu sıramızda hiçbir işlem yok. Düz yüzde ilmeklerimizi ön kısımdaki ilmeklerimize artmamızı ekledikten sonra düz örerek devam ediyoruz. Diğer artma ilmeğine kadar tüm ilmekleri birebir örüyorum. Artmamı ekliyorum. Ayracımı aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ayracımı alıp kol için artmayı ekliyorum. Ters yüzde tarife devam edeceğim. Model kısmında tarife devam edeceğim. Modelimizin 6. sıra ters yüzündeyiz. İlmeklerimi ters örüyorum. Düz yüzde modeli kurduğum bu ilk sıradaki 2 ajurumuzun ortasındaki ilmeğine geldiğim zaman ters yüzde popcorn yapacağım. Bu şekilde de takip edebilirsiniz. Düz yüzden de bu şekilde takip edebilirsiniz. Tığımı alıyorum. İlmeğime taktım tığımı. Bir zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum. 2 zincir tekrar tığıma doluyorum ipimi. Bir tane örüyorum ve diğer 2 ilmeği de örüp son ilmeği tığımda bırakıyorum. Tekrar ikinci trabzanım. Tekrar tığıma doladım. Ördüm ve ikincisini ördüğümde tekrar tığımda bekletiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek var tığımda. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 5'ini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Bu kısımda ilmeğimin alt kısmına tutturdum. Tığımı bıraktım. Tutturduğum ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. Popcornumu yapmış oldum. Ters yüzde yapacağız bu modelimizde popcornu. Diğer ilmeklerimi normal örüyorum. Ters sırasına göre. Sıramı tamamlayıp düz yüzde modelin sırasını tarif edeceğim. Düz yüzdeyiz. Tekrar bandımı ördüm. Artmamı ekledim. Model ilmeklerime kadar örüyorum. Model ilmeklerime kadar artmamla birlikte 2, 4, 6, 8 ilmeğim var.
8 ilmekten sonra 9. ve 10. ilmeği şişimden çıkartıyorum. Düzeltiyorum. İkisini birlikte sağ kez yönünde birlikte ördüm. Bir tane doluyorum kestiğim ilmeğin yerine. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düzden sonra bir tane doluyorum ve devamındaki 2 ilmeği sola kez yönünde ikisini birlikte örüyorum. Diğer ilmeklerimi ve artmalarımı devam edip yapacağım. Ekledim bir tane ön için artma, ters ilmeğimi ördüm. Diğer ayracımı alıp yeniden kol için artmamı ekleyip devam edip sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden de ördükten sonra modelimiz için düz yüzde yine sırasını tarif edeceğim. Modelimizin son 2 sırasını yapacağız arkadaşlar. Bandımı ördüm. Artmamı ekliyorum. Devamında ilmeklerimi düz örüyorum. Model ilmeklerime kadar öreceğim. Ve modelimizin ilmeklerindeyim. Bir önceki düz sırada kestiğimiz 2 ilmeği kestiğimiz ilmeğimi ve devamındaki ajur ilmeğini düz ördüm. Daha sonra 2 ilmeği yine düzeltme yaptım. Sağ kes yönünde ikisini birlikte düz ördüm. Bir tane doladım. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Sola kes yönünde 2 ilmeğimi düz örüyorum. Popcornumuzun etrafındaki ajurları tamamlamış olduk. Diğer ilmeklerimi artışlarıma göre örüyorum. Artma yerlerine ayraçlarıma gelince artmalarımı ekleyeceğim. Ters yüzden de örgümü örüp tarife devam edeceğim. İlmeklerimizin artışı belli artık bu kısımlarda ve diğer artma yerlerinde. Tamamlıyorum sıramı. Düz yüzden ve ters yüzden sıramı ördüm. Şimdi 2 sıra örgü öreceğiz. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. 2 sıra örgüden sonra tekrar model kurulumu yapacağız. 2, 4, 6, 8 ilmek bandımı ördükten sonra 1 ilmek artma ekliyorum. Devamında ilmeklerimi düz örüyorum. Artmalardan başka bir işlem yok arkadaşlar. İki sıra örgüyü tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim. Modelimiz bittikten sonraki 2 sıra örgümüzü ördüm. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Tekrar model kuracağız. Modelimizi ilk modelimizin sağ yönüne ve sol yönüne kuracağız. Modelin kurulumu 9 ilmek ve 5 ilmeğin katlarından oluşan bir model. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz ilk modelimizde. Bu 9 ilmek. 9 ilmeğin sağ yönüne ve sol yönüne model kuracağımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bandımı ördükten sonra bir tane artma ekliyorum. 1, 2, 3, 4,
5 ilmek düz ördüm ve sayıyorum. Bu model ilmeğimden sonra 1 2 3 4 5 ilmeğim var ve bu 5 ilmek ikinci modelimin ilk sırası için kurulum ilmekleri. 2 tanesini çıkartıp şişimden düzeltiyorum. Sağ kes yönünde ikisini birlikte düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği sola kes yönünde örüyorum. Devamındaki 9 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Tekrar 9 ilmekten sonra 10. ve 11. ilmeği şişimden alıp düzeltiyorum. Sağ kes yönünde düz örüyorum. Doluyorum bir tane. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp sola kes yönünde düz örüyorum. 2 tane model kurmuş oldum. Modelimin sağ yönüne ve sol yönüne. Sıralarını modelimdeki gibi öreceğim. Diğer bölümlerde artmama devam edeceğim. Özellikle söylüyorum. Daha önceki bir tarifimde çok soruldu. Roba bitene kadar örgüye yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Örgüye roba kısmı bitene kadar düz yüzde 8 ilmek artacak örgünüz. Bir tane burada artıyor. Yandan düğmeli yelekte bir artma. 2 tane bu kısımda 3. 2 tane de bu kısımda 5. 2 tane de bu kısımda 7 ve sonuncu artmamız bu kısımda 8. artma. Modelimizi ön kısımda modelli örerek diğer bölümler modelsiz bu şekilde devam edip robada yeterli olana kadar öreceğiz. İkinci ilik yerini istediğiniz sıralarla açabilirsiniz. 2, 4, 6, 8 tane haroşa çizgi sıram var benim. 12 tane çizgi olduğu zaman tekrar bir tane ilik yeri açacağım. 2, 4, 6, 8, 4 tane sonra ikinci ilik yerimi açacağım demektir bu. Devam edip roba kısmında sıralarımızı, sayılarımızı tamam olana kadar örüyoruz. Robamızda ilerliyoruz arkadaşlar. İkinci modelimi de tamamladım. Tekrar model kuracağız şimdi. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi ördüm. Bir tane artma ekliyorum. Modellerimi yine hesaplıyorum. Modelim 2, 4, 6, 8, 9 ilmekten oluşuyor. 9 ilmekten sonraki 5 ilmek model ilmeğim. 4 tane düz ilmek öreceğim. 1, 2, 3 ve dördüncüsü. 4 ilmek örünce 4 düz ilmek. 5 ilmeğime model yapacağım. İlk sırasına yine 5. ve 6. ilmeği çıkardım. Düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ilmek ördüm. 2 modelimin ortasındaki 5 ilmeğe modelimi kuruyorum. Tekrar ilk sırasına değiştiriyorum. İlmeklerin yönünü
sağ kes yapıyorum, bir tane doluyorum, bir ilmek örüyorum, tekrar doluyorum, 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm tekrar. 9 ilmek düz ördükten sonraki 5 ilmeğim yine model ilmeği. Birinci ve ikinci ilmeği çıkardım, yönünü düzelttim. Sağ kes yaptım, doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum, tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Kalan 1 2 3 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artma ekliyorum ve ters ilmeğimi örüyorum. İkinci ilik yerimi de açtım bu kısımda. Devam edip robada yeterli sıraya ve sayıya gelene kadar örmeye devam ediyorum. Robamızda yeterli ilmek sayısına ve uzunluğa geldik arkadaşlar. 3 tane model yaptım. Ön kısımda 4. modelimin ilk sıra kurulumunu yapıp düz yüzden örgümü ördüm. Santim olarak ölçtüğümüzde 12 santim örgümüz var. 12 santim. Artmaları saydığım zaman bu kısımdan sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmek artma ekledik. Sayı olarak 20 kez artma yaptık. Bu kısımdaki haroşa çizgi sıraları da saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 çizgi haroşamız var. İlmek sayılarımızda önlerde 63 ilmeğimiz var. Kollarda 53 ilmeğimiz var. Arkası da 63 ilmek. Bu kısımdaki 3 tane düz ilmek sayıya dahil değil. Düz yüzde ördükten sonra ters yüzde kolları 4 çizgi haroşa öreceğiz. Kol ilmeklerini kapatıp daha sonra beden kısmına devam edeceğiz. Ters yüzden örgümü örüyorum. Haroşa bandımı ördüm. Daha sonra kol ilmeklerini, ilk kolun ilmeklerini örüyorum. Bu kısma kadar örüp tarife devam edeceğim. Yaklaştım ters yüzde kol ilmeklerine. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeği örgünün arka kısmına bırakıyorum. Bir tane artma ekliyorum. Çeviriyorum örgüyü. Şişimi yerleştireceğim. Kol ilmeklerini bant yönüne doğru haroşa örmeye başlıyorum. ...53 ilmeğimiz vardı. Bir tane ilmek attım. 54 oldu. Bu kısımda da bir tane ilmek atacağım. 55 ilmekle 4 çizgi haroşa öreceğiz. Bant kısmına doğru örüp tarife burada devam edeceğim. Kol ilmeklerinde devam ettim. Son kalan 2 ilmeğimi örüyorum.
Şişimin sol yönünde 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Bir tane daha artma ekliyorum. Tekrar örgünün ters yüzüne dönüp kol kısmında ilmeklerimi örüyorum. Bir çizgi haroşamız oldu. 4 çizgi haroşa olunca ilmeklerimi kapatacağım. Sıralarımı tamamlayıp tarife devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 çizgi haroşa ördüm. Kapatıyorum şimdi ilmeklerimi, tığla kapatacağım. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra tığıma bir tane doluyorum. Üstüne 2 tane ilmek var. Kol ilmeklerinden bir tane ilmek örüyorum ve doladığım ilmeği ve son ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir tane ipimi öne alıyorum. Bir ters ilmek ördüm. Ve hepsini birlikte tekrar ördüm. Son ilmeğimiz tığımızda, doluyoruz tığın üstüne bir tane. Bir ilmek örgümüzden örüyoruz. Daha sonra tığımızla doladığım ilmeği ve son ilmeği birlikte örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Normalde kapatabilirsiniz. Tamamını kapatıyorum ilmeklerimin ve devam edeceğim. Kapattım ilmeklerimin tamamını. İlmeğim henüz kapatmadım. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi kapatıyorum. Daha sonra 4 sıra örgüyü dikecek kadar ip bırakacağım bu kısımda ve kesiyorum ipimi. Örgünün ters yüzünden arka kısmın ilmeklerine sıramın hizasına bağlayacağım ipimi. İpi kesmeden de devam edebiliriz ama düz yüzde aldığım ilmeklerin düzgün olmasını istiyorum. O yüzden bu kısımda dikmek için ip bırakıp ipimi kestim. Haroşa sıranın hemen altına bağladım ipimi. Arka kısmın düz ilmeğini örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi ters örerek diğer kol kısmına kadar öreceğim. Kol kısmında bu kısımda tarife devam edeceğim. Kol ilmeklerinde son kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Artma ilmeğine kadar ördüm. Tekrar bir tane artma ekliyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Eklediğim ilmeği ördüm. Daha sonra ipimi öne alıyorum ve diğer kol kısmında olduğu gibi 4 çizgi haroşa olana kadar öreceğim. Yine bir ilmek de bu kısımda atacağız. Diğer kolla aynı sayıda ilmekle 4 çizgi haroşa öreceğiz arkadaşlar. İkinci kolda da sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4 çizgi haroşa ördüm. 55 ilmekle ilmeklerimi kapattım. Az bir ip bıraktım dikmek için. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzde yine bıraktığım sıranın hizasına ipimi bağladım. Kol kısmına ve devam edip
ön ilmeklerini öreceğim. Düz olan ilmeğimi örüyorum. Daha sonra gizli artma ilmeğini örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örerek sıramı tamamlayacağım ters yüzden. Düz yüzden de bu kısma kadar örüp kol altında tarife devam edeceğim. Ters yüzde sıramı tamamladım arkadaşlar. Düz yüzü örmeden önce kol altında, kol kısmındaki bu 4 çizgi haroşa kısmı iğneyle dikip birleştirdim. Bir tanesini yaptım, diğerini tarif için bıraktım. Çok kolay ama yine de tarif edeceğim. Kolu ikiye katlıyoruz. Daha sonra diğer yöne ilk ilmekten çıkıyorum. Bir tane daha yapıp sağlamlıyorum. Daha sonra bu kısımdaki son doladığımız iplerden takarak bu şekilde karşılıklı birer tane ilmeklerimizden takarak dikişimizi yapıyoruz. Sonuncu sıram. Bu kısımda da bir tane daha yapıp sağlamlayacağım. Birleştirdik kol altını. Devam edip düz yüzden örmeye devam edeceğiz. Düz yüzde sıramı ördüm. Bu kısımda bir tane daha artma ekledim. Beden kısmında ilmeklerimiz az gelsin istemiyorum. Modele göre sıramı ördükten sonra kalan 1-2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir tane gizli artma ekliyorum. Devamındaki ilmeğimi düz örüyorum ve kol altından bu kısımdan ilmek takacağım. Düzgün olması için bu kısımdan alıyorum bir tane. Daha sonra bir tane de dikiş hizasından alıyorum. Devamında bir tane daha alacağım. 3 ilmek takmış oldum. Arka kısmın birinci ilmeğini düz örüyorum. Daha sonra bir tane de gizli artma ekliyorum ve diğer ilmeklerimi düz örerek diğer kol altına kadar, bu kısma kadar öreceğim ve burada tarife devam edeceğim. İkinci kol altındayım. Şişimde 2 ilmeğim kaldı. Bir tanesini daha örüyorum. Bir tanesini ördükten sonra bir tane gizli artma ekliyorum ve son ilmeği örüyorum arka kısımdan. Bu kol altında da ilmek ekleyeceğim. Takıyorum bir tane bu kısımdan. Ekranı ve ipi kontrol etmek çok zor. İkincisini dikiş hizasından takıyorum. Bir tane de bu kısımdan takacağım. 4 tane. 4 taneden sonra bir tane de hemen haroşa kısmın alt kısmından taktım ve diğer ilmeklerimi örüyorum.
Bir tane bu kısımda artma ekledik. 4 tane ilmek taktık. 5 ilmek de bu kısımda artma eklemiş olduk. İlmeklerimi sayıp sayısını söyleyeceğim arkadaşlar. İlmeklerimi saydım arkadaşlar. Beden kısmında 148 ilmeğimiz var. 148 ilmekle yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz beden kısmında. Ön kısım modeli devam edecek. Modelin bir keresinde 3 model, diğer sırada 1, 2, 3, 4 model kurarak ön kısmı modelle örmeye devam edeceğiz. Örgümde biraz ilerledikten sonra tekrar nasıl göründüğü için çekim yapacağım. İlik yerlerini unutmuyoruz. İstediğiniz sıklıkta açabilirsiniz. Yeleğimizin beden kısmında ilerliyorum arkadaşlar. Yeterli uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ön kısımda modeller var. Arkası ve diğer bant tarafında model yok. Modelimiz bir sırada 1, 2, 3, 4 tane. Diğer sırada 1, 2, 3 tane. Bu şekilde devam edip tamamlayacağız. Daha sonra haroşa bantlarımızı örmeye başlayacağız. Yeleğimizi tamamladık arkadaşlar. Modellerim sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model olduktan sonra son 9. modelden sonra 2 sıra örgü ördüm. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra 4 çizgi haroşa ördüm. 5 tane ilik yeri açtık. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Son ilik yerinden sonra 2, 4, 7 çizgi haroşam var. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. Daha sonra yeleğimin ölçülerini vereceğim. Kenar ilmeğimi, ipimi öne alıyorum ve ilk ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi, ilmeklerimi kapatmayı tekrar tarif edeceğim. Daha sonra tığımın üstüne bir tane doluyorum. İpi örgünün düz yüz tarafına alıyorum ve tığımla bir tane ters ilmek örüyorum. Daha sonra doladığım ilmeği ve son ilmeği tığımla bu şekilde örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. İkisini birlikte tığımla tekrar örüp ilmeğimi kesiyorum. Doladım tığımın üstüne. Bir tane ters ilmek ördüm. Tekrar tüm ilmeklerimi bu şekilde kapatacağım. Daha sonra yeleğimin santim olarak ölçülerini vereceğim. İlmeklerimi kapattım. Yeleğimi tamamladım. Düğmelerini dikmiştim. 5 tane düğme kullandım. Yeleğimizin beden genişliği 24 santim. Kol altından uzunluğu 21 santim. 21 santimden birazcık fazlası var. Ortalama 21 santim uzunluğu bu şekilde. Tamamladık yeleğimizi arkadaşlar. İlmeklerimin tamamını kapattım. Uzunluğuna gelince kol altından uzunluğu 21 santim uzunluğu var kol altından. Beden genişliği 24 santim. Bu kısımda ölçtüğümüzde bantlardan
kol kısmına kadar 13 santim. Diğer ölçülerini örgüyü tarif ederken tüm ölçülerini vermiştim. Tam beden uzunluğu ise 35 santim. 9 ay 1 yaşa uygun bir yelek. Kız çocukları için uygun renklerle erkek bebekler için de yapılabilir. Tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.